Oyunculuk öyle bir şey ki, hele iyi oyunculuk, uzun rol ya da kısa rol fark etmiyor. Önemli olan göründüğün o ufacık sahnede dünyanın en iyi oyuncusu gibi oynaman. Sinema tarihinde böyle oyuncular vardır elbet. Çok az sahnede görünmesine rağmen o filmlerin ve kendi kariyerleri için unutulmazlar arasına girmişlerdir. Şimdi bunlardan uzun uzadıya bahsetmeyeceğiz tabii. Bu başka bir videonun konusu. Şimdi gelelim esas konumuza. Bir kadın oyuncunun muhteşem ve unutulmaz performansından bahsedeceğiz. Filmin esas kızı olmasa da esas kız kadar belleklerimizde olan bir oyuncu. Kim o? Bu kişi Oya Akkartal. Zeynep gel. Ay. Abi nereye ya? Şaka yapıyor şaka. Oya Akkartal ismi birçoğumuza yabancı gelen bir isim tabii ki. Çünkü onu sadece simasından, yürüyüşünden ve gülüşünden hatırlarız. İsmini hatırlayacak kadar ne çok filmde oynadı ne de o kadar uzun kaldı ekranda. Oya Akkartal Yeşilçam'da destek görmeyen ve istediğini bulamamış oyunculardandır. Toplamda 3 filmde oynadıktan sonra sinema hayatına veda etmiştir. Ama bu 3 film bile onu unutulmaz Yeşilçam oyuncuları arasına sokmuştur. 100 Numaralı Adam filmindeki Kasaphane'nin yeğeni Zeynep rolüyle tanınır. 100 Numaralı Adam'da Kemal Sunal'la meşhur buluşma sahnesindeki "Ama ben Bakireyim" repliğiyle hafızalarda yer edinir. Biraz yürüsek? Ama ben bakireyim. Ben de. Oya Akkartal İstanbul'da dünyaya gelir. Gerçek adı Oya Öğe'dir. Evlendikten sonra Akkartal soy ismini almıştır. Oya Akkartal tiyatro eğitimi almıştır. Ama onu asıl tanıtan 100 Numaralı Adam filminde Şaban'a aşık bir genç kız olan Zeynep karakteridir. Bu filmin kadrosunda Kemal Sunal'ın yanı sıra Oya Aydoğan, Alişen, Cem Erman gibi oyuncular yer almıştır. Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında gösterilmektedir. Film saflığı nedeniyle her girdiği işten kovulan Şaban'ın hikayesini konu edinir. Şaban'ın kardeşleri Şaban'ı Zeynep'le tanıştırırlar. Şaban Zeynep'i görür görmez hemen kaçmaya çalışır. Şaban sıkılmış bir şekilde Zeynep'le bir bankta oturur. Biraz yürüsek diye teklifte bulununca Zeynep Yeşilçam'ın unutulmaz replikleri arasına giren o cümleyi söyler. Biraz yürüsek? Ama ben bakireyim. Ben de. Ardından Kasaphane ile ekibi tren raylarında Şaban'ı bıçakla kovalamaya başlar. Oya Akkartal'ın bu sekanstaki rolü inanılmaz başarılıdır. Bana bu kadar ümit verdikten sonra kaçamazsın. Ne zaman verdik be? Niye beni buralara getirdin? Kandırdın beni. Siz erkekler hep böylesiniz. Halbuki ben mutlu Hadi bir ulan yuva. sen de. Oya Akkartal'ın bir başka oynadığı film 1975 yapımı Baldız filmidir. Burada Kadir İnanır'ın canlandırdığı Hasan karakteriyle evlenecek olan Fikriye Arnamus rolündedir. Müjdar, Alişen, Mete İnselel, Renan Fosforoğlu, Zeki Alpan, Necdet Yakın gibi oyuncular vardır filmin kadrosunda. Hasan, Almanya'nın içinde mi köylüğünde mi oturuyordun? Oya Akkartal'ın yer aldığı 3. filmse Küçük Bey filmidir. Filmde kalbi kırık bir kadının çapkın bir gazino sanatçısından aldığı intikam anlatılır. Ona öyle bir ders vereceğim ki ömrü boyunca unutamayacak. Kız, senin kafanda bir şeytanlık var galiba. Dur bak. Bu filmlerden sonra Yeşilçam'da destek göremeyen oyuncu bir süre kameralardan uzaklaşır. Sinemadan ayrılması onu oyunculuktan alıkoymaz. Bundan sonraki yaşamını tiyatroyla sürdürme kararı alır. Bu arada yaşam tarzına, sağlığına dikkat eden Oya Akkartal bir süre sonra kilo vererek başka birine dönüşür. Oya Akkartal'ın asıl mesleği bankacılıktır. Ayrıca Üç Maymun Kabare Tiyatrosu'nun piyanistidir de. Tiyatroda oyunculuk yaparken Üç Maymun Kabare Tiyatrosu'nun kurucusu ve oyuncusu olan Ümit Akkartal'la evlenerek dünya evine girer. Hayatlarını birleştirdikleri yılsa 1971 yılıdır. 1972 yılında oğulları Sarp Akkartal dünyaya gelir. Oya Akkartal eşi Ümit Akkartal'la yaşamlarını sürdürmektedir. Oğlu Sarp bankacı olup Nihri isimli torunu Güzel Sanatlar Lisesi'nde okumakta. Piyano ve keman çalmaktadır. Uzun ömrüne güzellikler sığdırabildiğine inanan Ümit Akkartal, "Bir daha dünyaya gelsem aynı hayatı yaşamak isterim" der. Ümit Akkartal başka bir röportajındaysa şöyle der. "Madame Anahet isimli yaşlı, cihangirli bir piyanist vardı. Onunla anlaşmıştık. Seyircimizi salona aldığımız zaman piyanoda müziğe başlardı. Tıpkı otel lobilerinde olduğu gibi oyun öncesi 15-20 dakikalık dinlendirici bir müzik yapardı. İkinci gongtan sonra müzik biter ve bu defa piyano başına piyanistimiz sevgili eşim Oya Akkartal oturur ve oyun boyunca sihirli parmaklarıyla oyunlarımıza ruh katardı. Seyirci bu yeni anlayışı, bu yeni tarzı çok sevdi.
Sanki 1955'li yıllarda eski Elhamra Tiyatrosu ve eski Maxim sahnesindeki operetler zamanındaki gibi. Üç Maymun Kabare Tiyatrosu, Türk tiyatrosuna çok değerli oyuncuları yetiştiren, seyircisine her daim saygı ve sevgisini esirgemeyen ve her yıl bir evvelki yıla göre seyirci biriktiren tam bir profesyonellik içinde disiplinli ama sevgi dolu, heyecanı hiç eksik olmayan amatör ruhla patron-işçi ilişkilerini arkadaşlık, dostluk çevresinde değerlendirerek yürüten bir zihniyetti. Üç Maymun'da bulunmuş hiçbir oyuncu bunun aksini düşünmüyordu. Üç Maymun Kabare Tiyatrosu'nda oyunlar çıkarır, turnelere çıkar, yeni oyuncular kazandırır. Ama yaşadıkları talihsiz bir olaydan sonra tiyatronun kapısına kilidi vurmak zorunda kalırlar. Ümit Akkartal bu talihsiz olayı şöyle anlatır. Tiyatromuzun kapanışı tümüyle talihsiz bir olay sonrasında oldu. Sene 1972, aylardan Mayıs, yaklaşık 2,5 ay sürecek Anadolu turnemiz aylar önce her türlü organizasyonu ve sözleşmeleri yapılmıştı. Yıllarca bize turnelerimizde eşlik eden turne otobüsümüz ve sevgili şoförümüz Turan hazırdı. İlk oyunumuz Adapazarı Karacasu'daydı. Sevgili Aysel Gürel, Müjdar, Mehtapar bizi uğurlamaya gelmişlerdi. Yaklaşık 2-2,5 saatlik bir yolculuğun ardından otelimizde olacaktık. Ama öyle olmadı. İzmit Kağıt Fabrikası yakınlarında hafif bir yağmurun ıslattığı Nuh Çimento Fabrikası bacasından çıkan çimento tozlarıyla kayganlaşıp jilet gibi olan asfaltta otobüsümüz önce dönmeye, sonra uçuruma doğru yuvarlanmaya başladı. Belki 15-20 saniye süren o anlar bana çok uzun ve bitmek bilmez gibi geliyordu. Camlar parçalanıyor, boncuk boncuk olarak gözlerimizin önünden aşağı doğru düşüyordu. Üzerimizden dekor sandıkları geçiyordu. Bir ara ses ve çığlıklar kesildi. Taklalarla uçuruma yuvarlanan koca otobüsü bir ağaç durdurmuş olacaktı. Yüzüm kanlar içindeydi. Alnımdan çeşme gibi kan akıyordu. Otobüsümüz ters dönmüştü. Bayılmışım. Gözümü Gebze İlk Yardım Sağlık Kuruluşu'nda açtığımda ilk sorduğum arkadaşlarım oldu. Ayağı kırılan ve yaralananlar olmuştu. Çok şükür hayatını kaybeden yoktu. Yaralılarımız vardı. Hepimiz ilk yardımda ve tedavi altındaydık. Otobüsümüz, dekorlarımız, ışık, ses cihazlarımız, aksesuarlarımız, kostümlerimiz hepsi kullanılmaz haldeydi. Gazete muhabirleri çekim yapıyorlardı. Ertesi gün gazeteler Üç Maymun Kabare Tiyatrosu'nun geçirdiği kazaya büyük yer verdi. Tüm turne bağlantılarımızın telgraf ve telefonla iptalleri sağlandı. Oya Akkartal daha sonraki yaşamında eşi, çocukları ve torunuyla sakin bir hayatı yaşamayı tercih eder. Yıllar sonra sosyal medyaya çıkan fotoğrafı ise hayli şaşırtıcı. Bu kadar az filmde oynayıp bu kadar etkileyici performans ortaya koyan Oya Akkartal'ı keşke daha çok projede görme şansımız olsaydı. Ama onun tercihlerine saygı duyuyor ve uzun ömürler diliyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Şimdi gelelim sana. Ne olmuş bana? Sen de hiç fena değilmişsin tombulum.